Herkese merhabalar. Miss Melek kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizinle birlikte bugün burada olmak benim için çok güzel. Şifalanmanın farklı yollarını ve enerjinin farklı kanallarını hep birlikte deneyimliyoruz. Bugün masaj videomuzun dışında sizlerle farklı bir konseptle birlikte olmak istedim. Hepimizin birbirine değdirdiği bir enerji var ve dünyanın her yerinde bu geziyor. Bir tarot açılımı yapacağız. Birkaç senedir ben kendi kartlarımın enerjisiyle birlikte almak istediğim mesajlar olduğu zaman, kararsız kaldığım zaman ya da enerji okumak istediğimde tarot kartlarımı açıp şöyle küçük bir zaman geçiriyorum. Sizlerle bu deneyimi paylaşmak istiyorum. Hepimizin adına şu anki enerjimiz nedir? Dünyada neler oluyor? Dünyanın, tabiatın bize söylemek istediği bir şey var mı? Bir mesaj var mı? Hep birlikte buna bakmak istiyorum. Bugün bize ateşin enerjisi eşlik edecek ve doğal taşlarım bizimle birlikte olacaklar. Umarım sizler de sizin için yapmaya çalıştığım bu farklı içeriklerde keyif alırsınız. Şimdi hep birlikte hazırsanız kartlarımızı açacağız. Açmadan önce doğal taşlarımızla arınmış bir enerji talep edeceğiz. Bunlar benim kendi taşlarım. Hepsi benimle uzun zamandır uyumlanmış olan, evimin en güzel yerinde özenle sakladığım, yalnızca tarot bakarken ya da mistik bir alan oluşturduğumda çıkarttığım taşlarım. Tarot bir inanç meselesi değildir. Bu bir deneyimdir, bu bir anlamlandırmadır. Bu yüzden içinizde inançsal bir enerji varsa buna kesinlikle gerek yok. Taşlarımı buraya koyuyorum. Kesemi nazikçe şuraya bırakıyorum. Kartlarımızda açılım yaparken toplamda 7 tane kart çekmeyi planlıyorum. Bu kart bizim eril, dişil enerjimizi, ruhsal yolculuğumuzda yol gösterici rol oynaması için de ayrıca niyet ediyor olacağım. Sizler için birkaç parçaya bölerek temel enerjimizi bulmak için parmaklarımla kartların enerjisini okuyorum. Ben bu aşamada sırayla çekmek yerine bana seslenecek olan o kartı bulmaya çalışıyorum. Ve sağ elimi kullanıyorum bunu yaparken. Şu kart kendini gösteriyor. Son bir kart için son bir enerji taraması yaptım ve bunun olmasına karar verdim. Kalan kartlarıma teşekkür edeceğim ve onları yanıma koyacağım. En ortadaki kart bizim ara enerjimiz, bütünleyici enerjimiz olacak. Sol tarafı sağ tarafa bağlayan, duygu ve mantığı birbiriyle harmanlayan bir kart görevi görecek. Başlangıç kartımız burası olacak. Sonuna doğru giderken kendi içimizde yorumlamalarımızı yapacağız. Hangi burç olduğunuz şu anda önemli değil. Şu anda kartlarım tüm herkese hitap ediyor. Hepinizin enerjisini buraya almaya niyet ettim. O yüzden kendinizden bir parça bulabileceksiniz. Teker teker kartlarımı
açmaya başlıyorum. Başlangıç kartımız kupa ası oldu. İlginç de bir kart oldu. Kupa serisiyle başlamaktan bizim için güzel. Birazdan her birini sizlerle anlamlandıracağız. Büyücü kartımız var. Tarot açılımlarını gerçekten çok seviyorum. Çünkü farklı kombinasyonlar her zaman beni şaşırtmış oluyor. Değnek yedilisi kartımız. Tarotta 4 seri var. Hepsini belki de burada göreceğiz. Evet, diğer farklı bir seriden tılsım üçlüsü. Şimdiye kadar tılsım gördük, değneği gördük ve kupayı gördük. Şimdi ise kılıç yedilisiyle birlikte diğer serimizi tamamladık. Kupa serisinin büyük kartlarından, üst kartlarından birisini gördük, kral kartı. Ve son kartımızda yine değnek serisinden bir kraliçe, prenses kartı. Başlangıç kartımız olan kupa asından başlayacağız. Yol gösterici olması için elimde küçük bir rehber kitaplığı var. Anlayacağımız gibi kupa serisinin ilk kartı başlangıçları ifade eder. Özellikle duygusal anlamda yaşanacak başlangıçları ifade eder. Bunu maddi ya da fiziksel düşünmeyelim. Ruhsal bir karttır bu. Yeni bir hayaliniz olabilir. Belki yeni bir çocuk bekliyor olabilirsiniz. Belki yeni ilişkinin adımlarını henüz yeni atıyor olabilirsiniz. Bu kart burada hepimizi destekliyor. Eğer ki içinizde yeni bir şeye başlama enerjisi ve arzusu hissediyorsanız endişe etmeden bunun peşine düşmenizi tavsiye ederim. Çünkü evrenin şu anda bize verdiği mesajda sen başla, ben sana yardımcı olacağım diyor. Bize duygusal olarak ilerleyeceğimiz yolda iyi bir destek ve güven sağlıyor. O yüzden bu kart başlangıç için hepimize iyi oldu. İlk kartımızı anlamlandırdık. Şimdi diğer kartımıza geçeceğiz. Büyücü kartı, cadı kartı. Bu kart olumsuz yorumlanabilir. Asla olumsuz bir kart değildir. İçimizdeki mistik gücü aslında temsil eden büyük kartlardan bir tanesidir. Hemen rehberlik kitaplığımızdan. Büyücü kartımızda tezahür, beceriklilik, güç, ilham verici, eylem diyor. Hemen bir önceki kartımıza baktığımızda başlangıç kartlarıydı. Hayalimizin daha eyleme geçmeden önceki ruhsal başlangıç seviyesiydi. Bu kartsa büyülü bir şekilde fiziksel anlamda bizlere yol gösterici olacak. Yaptığımız eylemlerde hayalimize giden başladığımız yolda mutlaka fiziksel bir güç hissedeceğimizi, çevremizde manevi anlamda da destekleneceğimizi, doğru yolda ilerleyeceğimizi gösterir. Ruhsal olarak bir aydınlığı da ifade edebilir. İçinizdeki kendi enerjinize dönüp baktığınızda belki bir büyüme, belki bir temizlenme görebilirsiniz. Ruhsal rehberinizin, içsel rehberinizin, dünyadaki meleklerinizin diyebilirim aslında. Sizlerle birlikte olacağını, hatta şu anda da burada olduğunu gösteren bir karttır. İlk kartımızı destekleyecek şekilde yeni adımlara güvenle devam ediyoruz hala tarot serimizde. Üçüncü kartımız olan değnek yedilisine hep birlikte gelelim. 7 sayıların arasında en çok hoşuma giden sayılardan bir tanesidir. Yine üçüncü kartımızda asa yedilisi, değnek yedilisi. Yine serimizi tamamlayan bir sonraki adımımızda bize yine güven ve cesaret veren bir kart seçtik arkadaşlar. Risk alma, cesaret, yenilik ve ilerleme gerektiren bir durumu temsil eder. Farklı bir yaklaşım, deneme ve değişiklik yapma zamanıdır diyor. Yine tekrardan ilk kartımıza döndüğümüzde burada bir projeyi, bir hayali başlatmıştık. İkinci kartımızda evrenden gelen gücü görmüştük. Mistik tarafımızın, enerjisel tarafımızın bizimle birlikte olduğunu söylüyordu. Burada ise fiziksel eylemlerimizde artık güçlü olduğumuz,
hatta fiziksel eylemlerimizi büyütmemiz gerektiğini, yenilerini eklememiz gerektiğini, belki herkes için farklı bir anlam ifade ediyor olabilir. Kiminiz bugün yeni bir başlangıcı hedefliyor olabilirsiniz. Kiminiz 2 hafta önce hedeflediğiniz başlangıcın ilk adımını bugün atıyor olabilirsiniz. Hepimize ifade eden, hepimize mesaj veren kartlar. O yüzden eğer ki şu anda başladığınız bir iş, bir yenilikte, ortada bir yerdeyseniz bir sonraki adıma geçmeniz gerektiğini söylüyor. İşlerinizi büyütebilirsiniz. Daha donanımlı, her açıdan değerlendirme yapabilirsiniz ve bir sonraki adımda daha büyük bir başarı elde edeceğinize inanıyor oluyorum. Bu açılım tamamen yeni olacak enerjileri bizlere simgeliyor. Şimdi sol taraftaki ruhsal dünyamızdaki tarafı bitirdik. Şimdi en ortadaki kartımız, iki tarafı birbirine bağlayan kartımızı alıyoruz. Tılsım üçlüsü. Tek rakamlardan yedili bir kart seçtik. Yine tek rakamlardan. Bu da tek olarak ifade ettiğimiz rakamlardan. Bu sefer duygusal ve fiziksel boyutumuzun tam dengelendiği bir çark kartından bahsediyoruz. İlerleme, büyüme ve maddi başarı anlamına gelir. Maddi olarak tatmin edici bir dönemi temsil eder. Burada projelendirdik, hayalini kurduk, planlarımızı çizdik. Hatta birkaç adım fiziksel olarak eyleme de geçtik. Şimdi ise döngümüzde en ortada tamamlayıcı olarak konuşabileceğimiz şey vazgeçmeden yürüdüğümüz bu hedefte eğer ki vazgeçmemişsek vazgeçtiğimizde kaybettiğimizi biliyoruz. O yüzden hangi noktada olursak olalım yürüttüğümüz bu projede artık geri dönüşlerini de almaya başlayacağınız bir dönemin çok yakın olduğunu söylüyor. Maddi anlamda kaynaklar elde edebilirsiniz. Projeniz artık size para kazandıracak bir noktaya gelebilir. Aslında işin komik tarafı bir taraftan bakınca sanki kendi tarot kartlarıma bakıyor gibiyim. Mis Melek kanalını açtık, projelendirdik. Tam orta noktasında, tam kanalımızın bir sonraki adımına geçtiğimiz bir zamandayız aslında. Daha küçücük böyle tohumundan çıkan bir yaprak gibi, bitki gibi henüz çiçeklerini ilerleyen aylarda hepimiz alacağız, birlikte olacağız zaten bu süreçte. Bu enerjiden sizlerle faydalanıyoruz. Çünkü ortak bir kontağımız var, ortak bir noktamız var. Enerji olarak bir yerde buluşuyoruz. Bana gelen mesaj, size gelen mesajla aynıdır. Vazgeçmeyin. Duygusal olarak yürüttüğünüz ilişkilerde eğer ki kurtarıcı olmak istiyorsanız, ilişkinizi daha iyi yapılandırmak istiyorsanız fiziksel eylemlere geçin. Ya da maddi dünyamızda projelerimiz varsa, başarı elde etmek istiyorsak yine doğru zamandayız. Asla korkmayın. Yolunuza bildiğiniz şekilde devam edin. Yine tek bir kart. Bu sefer farklı bir serinin kartı. Küçük Arkana serisinden Kılıç Yedilisi. Kılıç kartları beni birazcık yer yer tedirgin etse de çünkü kılıç savaşla ilgilidir, keskinliktir. Karar vermek noktasında özellikle kendini gösteren bir kart serisi. Kılıç Yedilisinde bizlere çok da pozitif şeyler söylemiyor şu anda. Aldatma, ihanet, entrika ve yanlış bilgi anlamına gelir. Karışıklık, güvensizlik, kuşkularla dolu bir dönemi temsil eder. Nasıl ki madalyonun iki yüzü var. Bu tip duygular, işte güvensizlik vesaire, bu duygular ilk başta içimizde çok negatif, korku dolu bir enerji uyandırıyor. Hayır, öyle değil. Madalyonun iki yüzünü düşünün ya da yin ve yang'ı düşünün. İyiliğin içindeki kötülük, kötülüğün içindeki iyilik. O yüzden burada sizlerle ne kadar yeni hayallerden bahsettik, bir sonraki adımımızda güvende olacağımızdan bahsettik. Tabii ki güneşin diğer tarafı da aydır. O yüzden karanlık taraftan gelebilecek duygular da, enerjiler de bizim için çok normaldir. Bizler tüm enerjileri alırız ve kendi lehimize çeviririz. Bu projelerde eğer ki ilerlediniz ve korku başladı, belki projenizin bozulması, belki ilişkinizi iyileştirdiniz ama bu ilişkinin tekrardan eskisi gibi yıkıcı olması, o ilişkinin bozulması, birini kaybetme korkusu ya da
Bu korkuyla birlikte sizin yapabileceğiniz yanlış eylemler. Buralarda dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor. Elbette diyor ki melekleriniz, ben sizin yanınızdayım, yolunuza devam edin. Ama burada sizin de öz farkındalığınız, eylemleriniz tamamen önemli. O yüzden kimsenin kalbini kırmayın. İlişkilerinizde sadakat bekliyorsanız sadık olmalısınız. Güven bekliyorsanız güven vermelisiniz. Zaten sizin frekansına uygun olmayan işler, ilişkiler teker teker hayatınızdan siz istemeseniz de çıkacaktır. Sizin enerjiniz yükseldikçe sizinle birlikte yükselemeyen her enerji ya da her kişi hayatınızdan bir şekilde uzaklaşır. Dinamik böyle çalışır. Aldatılsanız bile üzülmeyin. Çünkü bir sonraki yükselişe, bir sonraki enerjiye geçmişsinizdir ve altınızda kalan, alt enerjinizde kalan partneriniz artık sizinle yolunuza devam etmemesi gerekiyordur demek ki bu durumda. Bu yüzden böyle değerlendirelim. Şimdi sonuna yaklaşırken 6. büyük kartımızı açıyoruz. Kupa serisiyle başlangıcımızı yaptık. Kupası bizim bu serimizin başlangıç kartıydı. Hem kartımız kendisinin başlangıç olduğunu ifade eder, hem de serimizin başlangıç kartıydı. Sona doğru yaklaşırken yine kendini gösteriyor ve kupa serisinin en büyük kartıyla kendini gösteriyor. Kupa kralı bizim için şu anda hangi mesajı verecek? Hep birlikte bu kartı sizler için kullanıyorum. Belki sizler de bir tarot kartı edinirsiniz. Belki size yol gösterici olur. O yüzden bunu birebir örnekle göstermek istiyorum. Kartımız bizlere sevgi, cömertlik, duygusal uyum ve liderlik anlamına gelir. Duygusal olarak sağlam, sevgi dolu ve destekleyici bir varlığı temsil eder. Bir önceki kartımıza baktığımızda burada belki aldatma, belki hayal kırıklığı, ilişkilerde duygusal bir manevi zedelenmeden bahsetmişti. Burada eril bir enerji, eril bir prensip devreye giriyor. Bir uyumlanma söz konusu. Size dediğim gibi güven verirseniz güven alırsınız. Burada da sevgi, cömertlik, duygusal uyumdan bahsediyor. Verdiğiniz enerjilerin sizlere olduğu gibi geri döneceğini, sizlerin aslında bir yönetici olduğunu hatırlatıyor. Bir kral olduğunuzu, aslında her şeyin sizin elinizde olduğunu, eylemleri sizin yönettiğinizi, sistemi sizin belirlediğinizi, duygusal ilişkilerinizde bile sizin yol gösterici rolünüzü, yönlendirici rolünüzü hatırlatıyor. Bu yüzden iplerinizi ellere alıp bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri kontrol etmek istiyorsanız içinizdeki eril enerjiyi, tahtında oturmuş olan o krala, kadın da olsanız içinizde bir kral ve bir kraliçe var. Kral yönetir, kraliçemiz onu destekler, manevi dünyayı yükseltir. Fiziksel dünyada yapmak istediğiniz şeylerde bir kral gibi davranın, kendinize hak ettiğiniz değeri verin. Sevgiyi önce kendinize, sonra karşınızdakine verdiğinizde bir sevgi bütünlüğüyle uyum içerisinde olursunuz. Böylelikle de enerjiniz olması gerektiği yere akıp gidecektir. Serimizin son kartına geliyoruz. Değnek asa kraliçesiyle kartımızı bitireceğiz. Bu seride bu kartlardan asa serisinden asa yedilisini seçtik. Yani asa yedilisini gördük. Hemen bakalım. Kraldan bir önceki kart kraliçe. Bu da yine güçlü, liderlik, kararlılık, özgüven ve yaratıcılığı temsil eder. Kendine güvenen bir şekilde hareket etme, yeteneklerini kullanma, maddi veya zihinsel projeleri yönetme zamanını ifade eder. Şimdi bütünleyecek olursak, her başarılı erkeğin arkasında bir güçlü kadın vardır. Onun anlamını temsil eden bir kart olduğunu düşünüyorum. Projeleri bazen sizin dışınızda eril bir sistem, eril bir enerji yönetir. Sizler bu sistemde yani bu akışta, bu planlarda olduğunuz yerde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Olgunlaştırmak, geliştirmek, süslemek sizin elinizde. Dişil enerji aslında bir ressamdır. Dişil enerji yazardır. Dişil enerji büyütür. O nasıl ki bir insan
doğurabiliyorsa, bir insan yaratabiliyorsa bir canlı, maddi dünyada da fiziksel dünyada da yaratıcı davranır dişil enerji. Kraliçemiz kralımızla birlikte belki bir ilişkide, belki birlikte yürüttükleri bir işte, belki de farklı diyaloglarda, farklı ilişkilerde. Aslında bir uyum var. Burada benim herhangi bir gördüğüm zıtlık, kaos, yıkım, böyle bir durum yakın bir zamanda gözlemlemiyorum. Kafa karışıklıkları olabilir ama kartlarımız bizlere diyor ki sen sevgi içerisinde kal. Önce kendini sev, sonra karşıdakini. Ne verirsen onu alacaksın. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan karşındaki insana öyle davran diyor. Ve bunu yaptığın sürece kurduğun hayallerde, kurduğun ilişkilerde, yaptığın planlarda hepsinde meleklerin olarak, dünya enerjisi olarak sizin yanınızda olacağını, sizi destekleyeceğini ifade ediyor. Eril dişil prensiplerimizde böyle bir açılım gördük. Siz değerli kanalımın takipçileri, bu video ile ilgili düşünceleriniz tam olarak ne olacak kestiremiyorum. İşimi büyütme yolunda bana destek olmak isterseniz abone olun. Videolarda mutlaka fikirlerinizi belirtin. Yorumlar kısmı benim için her şeyden önemli. Bir videoya gösterdiğiniz reaksiyon, tepki ve düşünceyi ancak yorumlar kısmında görebiliyorum. Beğeni sayısı ya da izlenme sayısı bir noktaya kadar önemli ama yorumlarınız benim için çok kıymetli. Şimdi sizlere kocaman bir öpücük ve kocaman bir sevgi bombası yolluyorum. Umarım gününüz bu noktadan sonra daha güzel geçer. Eğer yatağınızdaysanız, uyku öncesi beni izliyorsanız, huzurlu, mutlu bir uykuya dalın ve sabah uyandığınızda belki de yeni hayatınızın ilk gününü yaşıyor olacaksınız. Bir sonraki video için heyecanlıyım. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.